Bugüne kadar genç bir kızın bir yabancı tarafından kaçırılıp alıkoyulduğunu çoğu kez duymuşsunuzdur. Fakat bu sefer kaçıran kişi kurbanın öz annesinden başkası değil. 1 Mart 1849 yılında genellikle elit insanların yaşadığı Fransa'nın Poitiers şehrinde dünyaya gelen Blanche Monniere'in etrafında hem dillere destan güzelliği hem de aristokrat ve saygın bir ünvana sahip ailesi sayesinde onunla evlenmek isteyen birçok kişi vardı. Fakat Blanche'ın yaşayacakları ne güzelliğine ne ailesinin sahip olduğu saygın ünvana benzeyecekti. İnanılmaz ve acıklı hikayesiyle Blanche bugün hala konuşulmakta ve insanları hayrete düşürmektedir. Blanche Monnier, Paris sosyetesinin tipik genç kadınlarından biriydi. Büyüyen ve gittikçe güzelleşen bir genç kız olan, bakanların bir daha baktığı, zerafetiyle göz dolduran Blanche Monnier'i bilmeyen yoktu. 1874 yılına gelindiğinde 25 yaşında olan Blanche, gönlünü kendinden yaşça büyük, pek de başarılı sayılmayan ve sosyetenin içinde olmayan bir avukata kaptırır. Bu durum ailesinin hiç hoşuna gitmez. Özellikle annesi onun sosyeteden bir isimle evlenmesini istemektedir. Annesi onu içine düştüğü aşktan vazgeçirmek için her şeyi dener. Ancak genç kadının sevgisi bundan etkilenmez ve aşkından vazgeçmez. Sıradan bir olay gibi görünen bu olay hiç de öyle bitmiyor maalesef. Hikayenin devamını dinledikçe sizler de duyduklarınıza inanamayacaksınız. Blanche'a mektuplar gelmeye başlayınca bu durum annesi Louise Monnier'i rahatsız eder ve durum akıl almaz bir noktaya gelir. Genç kız kimseyi dinlemek istemez ve annesi Louise kızına söz geçiremeyeceğini düşündüğü için onu bir odaya kapatır. Annesi Louise Monnier pencerelerden içeriye güneş ışığı girmesin diye gereken tüm önlemleri alarak kızını sonsuza dek odasına kilitler. Ailesi, erkek kardeşi ve evin çalışanları dışında Blanche'ın tüm dünyayla bağlantısı kesilir. Odasındaki yataktan kalkmasına ve herhangi bir temel hijyen ihtiyacını karşılamasına izin verilmez. Blanche, hayatının yarısı boyunca yemek yediği, idrarını ve dışkısını yaptığı yatakta yatmaya mahkum edilir. Genç kızı artık kimse görmüyor ve akıbetini kimse bilmiyordu. Kızlarını odaya hapseden anne, onun kaybolduğunu söylüyordu herkese. Genç kızın annesi ve erkek kardeşi Marcel, kimse anlamasın diye yalandan yas tutarak hayatlarına devam ediyorlardı. Aile bireyleri herkesi kandırmayı başarmıştı. Hiçbir şey olmamış gibi günlük hayatlarına devam ettiler. Çevirdikleri dolap, Paris Başsavcısına gelen imzasız bir mektupla 1901 yılında aydınlandı. Mektupta şunlar yazıyordu: Sayın Başsavcı, sizi istisnai derecede ciddi bir olaydan haberdar etmek istiyorum. Madame Monnier'in evinde kilitli kalmış, aç, susuz ve son 25 yıldır resmen bir çöplük içinde yaşayan bir kızdan bahsetmek istiyorum. İmzasız mektubu yazan kişi hakkında hala kesin bir bilgi yok. Ama tarihçiler Monnier'in odasındaki kötü kokudan rahatsız olan bir uşağın ya da vicdan azabı çekmeye başlayan erkek kardeşinin gönderdiğini düşünüyor. Blanche Monnier'in aniden kayboluşu, ailesinin sır gibi saklaması ve hiç ondan söz etmemesi dikkatlerden kaçmamakla beraber, Monnier ailesi, Paris sosyetesinin önemli ve saygın isimlerinden olduğu için kimse mektubun gerçeklik içereceğini düşünmemişti önceleri. Ama yine de bir grup memur eve baskın yaptı, malikaneyi aradı ve şok edici görüntüyü ortaya çıkardı. Üst katta gizli bir oda vardı. Camların önü tahtayla kapatılmış, oda karartılmış, içeriği kötü bir koku kaplamıştı. Pencereler manivela ile açıldığında polisleri bir sürpriz bekliyordu. Dışkı ve yiyecek artıklarıyla kaplı yatakta öylece sinmiş, bir deri bir kemik kalmış Blanche Monnier. Polislerin raporuna göre odanın içerisindeki hava o kadar kötü ve dayanılmazdı ki soruşturmalarını devam ettiremediler.
Blanche 25 yıl sonra ilk kez gün ışığını gördü. Sağlık durumu o kadar kötüydü ki yeteri kadar beslenemeyen genç kadın sadece 25 kiloydu ve kendi ayakları üzerinde duracak gücü yoktu. Hastaneye götürüldüğünde oksijen alabilmenin ne kadar muhteşem bir şey olduğunu söyledi. Doktorlar bu şekilde acımasızca bir odaya hapsedilmiş ve bunca yıldır hiç kıpırdamadan hayatta kalmış kızın yaşamasının bile mucize olduğunu söylediler. Hemşireler Blanche'ı temizleyip onu gün ışığının olduğu yere götürdüklerinde çok mutlu olduğunu ve nazik bir insan olduğunu söylediler. Tüm Monier ailesinin sorguya çekildiği dava sürecinde annesi Louise Monier tutuklandı. Ama tutuklanmasından 15 gün sonra hayatını kaybetti. Yetkililer kalp rahatsızlığı sebebiyle öldüğünü düşünse de çoğu kişi fazla dozda ilaç alarak intihar ettiğini düşünüyor. Blanche'ın erkek kardeşi Marcel, annesinin suçlu olduğunu söyleyerek kendini savunmaya çalıştı. Marcel, kendisinin bu yaşananlarda suçlu olmadığını, sadece annesine duyduğu saygıdan ona itaat ettiğini söyler. Suçlu bulunup 15 ay hapisle cezalandırılan adam, kardeşini asla fiziksel olarak engellemediğini söyleyerek, Blanche'ın istediği zaman odadan çıkma seçeneği olduğunu ama bunu kullanmadığını belirtir. Kurtulmasına rağmen Blanche Monier'in hayatının geri kalanı güzel sürmedi. Esareti onun akıl sağlığını yitirmesine sebep olmuştu. Tam tamına 25 yıl boyunca bir odada hapis kaldığı için zamanla koprofili yani idrar ve dışkıdan zevk duyma, eksibisyonizm yani teşhircilik ve şizofreni gibi sağlık sorunları oluştu. Fiziksel olarak kendini az da olsa toparlasa da psikolojik olarak asla toparlanamadı. Hayatının geri kalanını bakım evinde geçiren Blanche Monier, 1913 yılında bir psikiyatri hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Ayrıca sevdiği adam o hala esirken ve cehennem hayatı yaşarken 1885'te hayatını kaybetmişti.